Hazır mısın? Bu baş döndürücü videoda Sharm el Sheik'in sokaklarında kayboluyoruz. Pazarlıkların, alışveriş taktiklerinin ve tüccarlarla olan o samimi, doğal anları ilk elden göreceksiniz. Sadece bu değil, kalacağımız otelin minik ama şirin oda turunu yapıp Sharm'daki otellerin kıyaslamasını ve değerlendirmesini göreceğiz. Ve tabii ki o çok merak edilen Sharm'ın gözdesi Farsha Cafe'ye gidiyoruz. Kemerleri bağla, macera başlıyor. Mısır Sharm el Sheik'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Sharm el Sheik'in çarşısındayız arkadaşlar. Çarşıda bir gezi düzenleyeceğiz. Fiyatlara bakacağız. Aklınızda bulunsun diye. Normalde herkes Old Pazar'a gidiyor. Biz hemen otellerin yanında bulunan böyle çarşıları gezeceğiz. Çünkü her yerde Old Pazar gibi var. Eğer oteliniz Old Pazar'a uzaksa bizim yaptığımız gibi böyle çarşılarda dolaşabilirsin. Mesela burada fiyatlar yazıyor arkadaşlar bakın. 5 dolar, 1 dolar. Genelde böyle fiyat yazan yerleri tercih edin. Sizin için en azından böyle bir ön bilgilendirme olur. Şöyle söyleyeyim size. Aynı ürünü 1 dolara da satıyorlar, 20 dolara da satıyorlar, 10 dolara da satıyorlar. Mesela suda bile 300 Egypt pound'u diyorlar ama su misal veriyorum 50 Egypt pound'u, 20 Egypt pound'u. Arada bu kadar farklar olabiliyor. O yüzden böyle küçük derken bir bakmışsınız ki çok fazla paranız gitmiş. Buna mutlaka dikkat edin. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Her zaman da 100 diyorsa 20 diyoruz, 10 diyoruz. Şöyle bir Old Market'in oraya geldik. Şunu 3 dolara aldım. Bakın şu tutacağı 3 dolara aldım. Pazarlık yapmadım. Zaten ucuz 3 dolar olduğu için uzatmak istemedim. Yarın dalışa gideceğim. O yüzden bunu direkt aldım arkadaşlar. Always 1 dolar. $1, $1, $1, Yeah. $1, $1. Oh good. 1 dolar ha? Aa burası komple 1 dolar diyor. Çok iyi bu arada. Bu çikolatalardan falan alalım. Bro, very good. Hangisi? Very Which? good. Ha? No. 1 dolar very good. Yeah, 1 dolar very good. 1 minute. Yeah. We have Dubai chocolate, $3. Yeah. Dubai Not the buy chocolate. $3. Yes. We have coffee. Okay. We have all very good, 150 $3. Burası 3 dolar arkadaşlar. Bakın şunun kutusu hediyelik almak istiyorsanız çok güzel. Yes. All here $1. And this is very good chocolate, Egyptian. All these 1 dolar. All. All. Oh. Good. And this $3. Good. 3 dolar. This? $2. 2 dolar. Bence bu 1 dolarlardan bir tane alalım. Çok güzel. White chocolate. Yes. Yeah. We have small, we have big. Very good. Yes. How much? Egyptian dollar. Huh? Egyptian dollar. Dolar. And this 25. 25. And this Good. Good mum We ya. have this one. Kaliteli bu arada. We have the Gortiti, Tutankhamun, Cleopatra. Burada yazıyor arkadaşlar fiyatları. 2800. And this is Dr. Anubis. 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 Bak bir tane böyle sağlam bir şey de alabilirsin. Arkadaşlar bu piramitler üçlü olarak satılıyor. Biz o modelin üçlüsünü istedik şimdi. Ya böyle çok hediyelik eşya dükkanı göreceksiniz. Çok kalitelileri de var böyle. Orta sınıf da var. Ama ben size Kahire'ye giderseniz önce Kahire'den almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama magnet her yerde aynı. Her yerde aynı fiyat. 1 dolar magnetler. Bunlar da çok iyi bu arada. Burası mesela 265 Egypt yani ortalama 5 dolara geliyor bu. Ya çok iyi ya. Nasıl söyleyeyim? Acayip iyi ya. Ben bayıldım bu arada. Kaliteli demir. Demir gibi. Demir mi bu? Demir değil. Çok iyi ya. Malı çok iyi. 260 Egypt arkadaşlar bu. Şimdi bir papyrus için arkadaşımız bu papyrusu böyle ışığa tutuyor arkadaşlar. Işığı gösterdi. Boyadan şimdi karanlıkta bize papyrusun aydınlanmasını gösterecek. Çok güzel ya. Good bro ya. Maşallah. Good. Abi how much this? How much? Tamam. Okay. Burası da papyrusların bulunduğu alan arkadaşlar. Sharm el Sheik'te de var. Biz zaten Kahire'den bunu toptan fiyat aldık. Evet. Şimdi böyle parfümlerin kokusuna baktık. Çok güzel ama biz uçakta uçamadığımız için bunları alamadık. Ama çok güzeller. Gerçekten bagaj verilecekse alınabilir aslında bagaj için. Çok iyi. Şimdi bardak, delik eşyalarımızı aldık arkadaşlar. Toplamda 20-24 dolara falan anlaştık. İşte diyor ki mesela 1 dolar diyor, 2 dolar diyor, 3 dolar diyor. Anlaşıyorsun. İçeri gidiyorsun. Senden daha farklı fiyatlar talep ediyor. Mesela az önce de arkadaş öyle yaptı. O kısmı çekemedim, beni sinirlendirdi. Ama 30 dolara çıktı mesela. Benim hesapladığım 20 dolardı. En son o kadar uğraştık diye 24 dolarda anlaştım yani. Bu tarz şeyler de oluyor. Şimdi biraz Sharm Meydanı'nı, Sharm Çarşısı'nı gezelim. Size bir de oraları anlatalım. Pazarlıklar genelde böyle oluyor. Aklınızda fikir bulunsun diye çekmiş oldum arkadaşlar.
Şimdi az önce bir yerden çıkmıştık. Burada büyük bir yere geldik. Burada her şeyin fiyatı yazıyor. Bence bu tarz yerlerden alışveriş yap. Bir de fiyatları da çok uygun. Mesela bunların hepsi $1. Yandakiler $1. 50 ecip $1 yapıyor. Çok fazla para vermişiz az önce aldığımızda. Kendi kendimizi gidip dolandırıyoruz. O yüzden acele etmeyin arkadaşlar. Burası çok iyi bence. Burası çok iyi ya. Az önce gösterdiğim ürünlerin aynısı arkadaşlar. Buranın karşıma çıkması çok iyi oldu. Bazı şeylerde de çok fark etmiyor. $1, $2 vesaire. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bu tarz yerlerden alışveriş yapın. Mutlaka. Bir magnet buldum arkadaşlar. Bu magnetin tanesi bana 0,25 sente falan geliyor. Bu üçlü paket toplam 55 Ecip puandı arkadaşlar. Şimdi ben 3 tane alırsam bundan $3'dan toplam 9 tane magnet almış oluyorum. Bunların da tanesini size göstereyim. Şu şöyle. Yok orada diyor $5, $10. Bak $1 bile değil. Dolandırılmak istemiyorsanız gelin buradan alın direkt. Ben size söylüyorum. Net. Arkadaşlar bu papirüsleri bunlar dandik olanlar. Hadi bunlar da dandik diyelim ama bak şunlar $1. Gidip bakın. Şunlar $1. $1. Bunlar $1. Bunlar böyle kaliteli değil. Gerçekten kaliteli değil ama benim aldığım mesela bak şunun boyutunda aynısını ben $19 aldım. Burada $2 arkadaşlar. Arada bak kalite farkı, ciddi bir kalite farkı var bu baskısı. Ama birilerine hediye almak istiyorsanız şunlardan alıp verebilirsiniz aslında. Ama benim aldığım gerçekten ben yerinden aldım, kaliteli aldım. Ama gelip buradan da bu marketten de alabilirsiniz. Ya bütün alışverişinizi buradan yapıyorum. İşte Şarm El Şeyh sokaklarında alışveriş bu şekildeydi. Bu canlı dükkanlarda pazarlık yapmak çok eğlenceli olsa da eğer benim gibi alışverişi hızlı ve net fiyatlarla yapmak isterseniz Fix Price gibi kurumsal sabit fiyatlı yerleri tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu cüzdanınız için çok daha karlı olacak. Peki bu güzel şehirde konaklama fiyatları nasıl mı? Şarm El Şeyh her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Mesela geceliği ortalama 1000 ila 3000 TL civarındaki Şarm'ın Amerian gibi otellerde uygun konaklama bulunabilir. DoubleTree, Bay Hilton gibi orta segment oteller için ise 4000-8000 TL civarında bir bütçe ayrılabilir. Lüks arayanlar ise Rixos veya Four Seasons gibi otellerde 12.000 TL ve üzeri fiyatlarla rezervasyon yapabilirler. Bu oteller sadece bir örnekti. Herhangi bir reklam anlaşmamız yoktur. Sizlerin Agoda, Booking, Airbnb gibi uygulamalardan araştırıp otel kiralamalarınızı yapmanız gerekiyor. Bizim hikayemiz ise biraz farklı. Kaire'deki büyük baz istasyonu yangını nedeniyle internet erişimimiz bir anda kesilince son dakika kendimizi bu şirin otelde bulduk. Şimdi bu beklenmedik misafirliğimizin detaylarını görmek için o çok merak edilen kısa ev turuna geçiyoruz. Ama hemen ardından Şarm'ın efsanevi mekanı Farsha Cafe'de bizi bekleyen o inanılmaz eğlenceli anlara doğru yola çıkacağız. Hazır mısınız? Önce kısa bir ev turu. Buranın adı Jebel Şarm El Şeyh Otel arkadaşlar. Girişinden itibaren böyle hijyenik olduğunu anlayabiliyorsunuz. İçeriği gördüğünüz zaten hijyenik, sadece ben biraz dağınığım. Hemen yan tarafta lavabosu var. Hemen girişte lavabosu var. Lavabonun yanında duş yeri var. Saç kurutma makinesi var. Hemen çıkışta kapıdan çıkınca salonu görüyorsunuz. Sağ tarafta bir dolap var. Sol tarafta bir 2 kişilik yatak var. Şu an tam karşımda bir tane ayna var arkadaşlar. Size gösterdiğim gibi. Aynı zamanda bir tane mini bar buzdolabı var. Bu mini bar buzdolabı olayı çok iyi. Bir soğutma bazı otellerde yok. En güzel. Biz buraya ne karar verdik? 3 gece 2 tam güne toplamda biz vergiler dahil 5000 TL ödedik. Booking üzerinden yaptık ama burada genel olarak oteller bu şekilde. Ben sadece kaldığım oteli göstermek istedim. Booking, işte Agoda, Airbnb tarzında sitelerden, Şarm El Şeyh'ten otel konaklama bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size ortalama bir konaklamadan, yani burası lüks bir konaklama yeri değil. Lüks yerler de var. Günlüğü 20 milyar, 30 milyar yerler de var. Ortalama bir yer. Çok da uygun bir yerde değil. 600 liraya değer var. Ama bizim tuttuğumuz biraz temiz olsun, işte kahvaltısı yensin diye düşündük. Ama kahvaltıya gidemediğim için hiç sürekli etkinliklere gittim. Çünkü 2 günüm var burada. Çok kısıtlı vaktim var. O yüzden kahvaltıya gidemedim. O zaman şimdi hep beraber gidelim. Ve kendimizi Şarm El Şeyh'in kalbinde dillere destan Farsha Cafe'nin girişinde bulduk. Burası o kadar popüler ki özellikle gün batımı ve akşam saatlerinde o meşhur kaya basamaklarında ortalama 30 ila 60 dakika bekleme süresiyle karşılaşabilirsiniz. Ama inanın o manzaraya değiyor. Farsha'nın girişinde bir bekleme süresi olsa da buraya giriş için ayrıca bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece doğru zamanlamayla yakalamak çok önemli. Mekanın asıl görsel şöleni güneş battıktan hemen sonra yüzlerce el yapımı fener ve otantik
loş ışıklar yandığında başlıyor. Tüm o kayalara oyulmuş katlar bir anda masalsı bir havaya bürünüyor. Peki bu ambiyansın tadı ne kadara çıkıyor? Biz burada 2 büyük boy nefis pizzaya 1 litre şarap, 1 Türk kahvesi ve 1 şişe su sipariş ettik. Bu ziyafet için ödediğimiz toplam tutar ise 46 dolardı. Bu fiyata Mısır'da sıkça karşılaşılan %14 oranındaki servis ücreti de dahildi. Yani hem keyifli bir akşam yemeği hem de böylesine eşsiz bir atmosfer için oldukça makul bir ücret. Yemeğimizi yedikten sonra kafenin o büyülü katlarını gezdik. Her köşede farklı bir deniz manzarası, farklı bir doku ve tabii ki Farşa'nın ruhu, o müzik vardı. Daha önce hiç tanımadığımız insanlarla o anın enerjisine kapılıp dans etmeye başladık. Şarm'da yakaladığımız o saf eğlence, o anı yaşama hissi inanılmazdı. Şimdi sizlerle beraber Farşa kafenin içerisine girelim. Burası Farşa'nın ünlü üst katı arkadaşlar. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Hemen burada arka tarafta oturma alanı var. Dış tarafta var. Genelde dış tarafı tercih ediyorum. Burada insanlar sabahtan beri fotoğraf çekiliyor. Burada fotoğraf çekilme alanı arkadaşlar burası. Genelde burada fotoğraf çekiliyorlar. Sanırım bu taraflar da biraz daha, şu taraflar da biraz daha VIP gibi. Bu da Farşa'nın üstten görünümü arkadaşlar. Ya yer bulabilirseniz hemen şurada oturun. Yer bulamazsanız alt taraflarda oturmayı tercih edin. Çünkü fotoğraf çekiminde vesaire bu taraf daha güzel oluyor. Aslında gelinip zaman geçirebilecek bir yer ama şöyle de bir gerçek var. Burası sosyal medya sayesinde, yani sosyal medya için geliniyor buraya arkadaşlar. Aslında gelinip deneyim edilmesi gereken bir yer arkadaşlar. Sadece çok fazla vakit geçirince başınız ağrır. Genelde bu tarz yerlerde kimin ne olduğunuz önemli benim görüşüm. Yoksa burada fotoğraf çekilmek 2 dakika bir süre zaman alıyor. Onun haricinde çok da yapılacak bir şey yok açıkçası. Burası turistik bir yer değil, burası bir kafe, bunu unutmayın. Burada kahvenizi, çayınızı, çorbanızı, sonra karnınızı doyurup evinize gidiyorsunuz. Ekstra olarak burada bir atmosfer var. Onun için burada fotoğraf çekinebilirsiniz. Başka yapılabilecek bir şey yok. Burada bir etkinlik vesaire yok arkadaşlar. Bunu bilip ona göre gelin.
Gördüğünüz gibi bu şehir sadece lüks değil, aynı zamanda fiyat performans olarak da inanılmaz derecede iyi bir tatil destinasyonu. Eğer bütçenizi yormadan unutulmaz bir deniz, kum ve macera istiyorsanız Şarm El Şeyh kesinlikle listenizin başında olmalı. Eğer bu macerayı beğendiysen beni desteklemek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bunlar ücretsiz. Son olarak Şarm'da bir sonraki videoda otel dışında yemek fiyatlarını merak ediyorsan bunu hemen yorumlara yaz. Merak ettiklerini birlikte keşfedelim. O zaman bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.